Gazze'yi işgal etmesi için ve sağa solu bombalaması için İsrail'in nedene ihtiyacı var. Hamas istihbarata karşı koymayı, yani kontrespiyonaj yapmayı da öğrenmiş süreç içerisinde. Tespit ettiğini, tabii bu kadar geniş kapsamlı bir şeyin hareketliliği önceden öğrenirsin. Ama Hamas'daki haber elemanları demişler ki ya bu bir tatbikat. Zaten böyle tatbikatlar sürekli yapılıyor ya, sınırları gereği. Ya bu tatbikat, yani bu gerçek niyet değil yani. Burak Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Şimdi hocam 7 Ekim'le başlayan Aksa Tufanı operasyonuna başlayan, sonradan İsrail'in Gazze'yi abluk altına alması ve saldırılarını hiç durdurmamasıyla devam eden bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte de sizinle Mossad'ı bir türlü konuşamadık. Tamam. Hem yoğun programlar dolayısıyla denkleşemedik, evet, ama artık gazete için bir Mossad içeriği yapalım dedim. Mossad nerede hata yaptı, neleri iyi yaptı, işte evet, değişim bekliyor muyuz? Bir de önemli bir detay da var, onu da soracağım size. Bir kozmik oda meselesi var. Tamam. Hamas, Mossad'ın kozmik odasına girdi mi sorusunu soracağım. Sizden genel bir değerlendirmeyle başlayalım, sonra evet, bir genişletelim. Şimdi Nazif, 7 Ekim saldırısı İsrail'in Filistin meselesiyle ilgili olarak bugüne kadar sürdürdüğü politikaların, aşırı sağcı politikaların, yani aşırı sağcı iktidarların, Ariel Sharon'la başlayan, Netanyahu ile devam eden, bu 20 yıla yakındır devam eden aşırı sağcı fanatik politikaların iflas ettiği gündür. Tamam mı? Verilen istihbaratla ilgili İsrail'in dünya kamuoyuna verdiği algının da çöktüğü gündür. Ya Hamas yani kendisi açısından çok büyük bir iş başarmıştır. Hamas İsrail'i kendi evinde basmıştır. Tamam, baskına uğratmıştır. Şimdi ben meseleyi komplo teorileriyle açıklayabilirsiniz. Yine birileri mesela bu videonun altına yorum yapar. Yani İsrail bunu işte yok bilerek yaptı, Gazze'yi şunu yaptı, bunu yaptı, işgal etmek için. Yani Gazze'yi işgal etmesi için ve sağa solu bombalaması için İsrail'in nedene ihtiyacı var mı? Bahane Ya da ihtiyacı. neden, bugüne kadar bir neden kovaladı mı? Onlarca kere Gazze'yi bombaladı. 2005 yılında Gazze'yi kendisi terk etti. Kontrol edemediği için. Çıktığı yeri tekrar işgal etmek için bahaneye ihtiyacı var mı? Bu çok mantıklı bir açıklama değil. Tamam mı? Peki ne oldu? Ben her zaman ne dedim? Ya seninle burada içeriklerimiz var. Ya ben Mossad dedim. Çok önemli bir istihbarat servisi. Çok güçlü. Evet, ama her şey muktedir değil dedim. Her şeyi yöneten, her şeyi kontrol eden bir durumu yok. Her istihbarat servisinin belli bir kapasitesi var. Tamam, bunu söyledim. Doğru. O zaman da bana dediler, bu işte Mossad falan filan, bu ne alaka, böyle yorum mu olur falan. Gördük işte. Gördük. Yani benim haklı çıktığımın bir göstergesi daha. Benimle yani hemen hemen birçok insan Mossad'ın ve iç istihbarat yapısı Shin Bet'in, yani iç istihbarat ve dış istihbarat ikili yapı, ama hani Mossad diyoruz, o daha bilindiği için İsrail istihbarat yapısı diyelim. Mesela bunu önceden istihbar edemediği bir gerçeklik. Çünkü Hamas'ın bunun çeşitli nedenleri var. Şimdi bir kere Hamas dayak yiye dayak atmayı öğrenmiş bir boksör gibi, tamam mı? Hamas istihbarata karşı koymayı, yani kontrespiyonaj yapmayı da öğrenmiş süreç içerisinde. Neden öğrenemezsin ya? Bunu mesela neden kabul etmiyorsun? Mesela Hamas'ı, bunu kabul etmemek, Hamas'ı bir aktör olarak görmemektir ve İsrail tarafını her şeyi yöneten bir güç odağı halinde görmeye devam etmek demektir. Böyle bir durum yok. Hamas içinde mesela İsrail'in birçok haber elemanı var Hamas'ın içerisinde. Evet var, ben de biliyorum. Ama bu haber elemanlarının o ana planlamayı bilen, yapının içerisinde hulul edemediği, çekirdek yapıya ulaşamamış. Çekirdek yapıya giremediği bir gözüküyor. Hamas'ın niyetini ve kapasitesini gizleyebildiği ve İsrail'i manipüle ettiği gözüküyor. Nasıl? Bu dublaj elemanı denir ya, ikili çalışanlar. Bunu Hamas da biliyor. Tamam mı? Hamas o elemanları, İsrail çalışan elemanları kendine daha samimi hale getirmiş. Yani double ajan dediğimiz İngilizce literatür, Türkçe'ye dublaj diye geçmiş. Yani adamlar, İsrail bu adamların kendine çalıştığını zannediyor ama aslında o adamlar Hamas adına konuşuyor, Hamas'a çalışıyorlar. Yani kapasite ve niyet konusunda İsrail istihbaratını yanıltıyorlar. Gayet olan bir şey. Telefonları işte dinliyor. Siber espiyonaj kapasitesi İsrail'in çok yüksek. Evet yüksek. Sen mesela kasıtlı olarak hatalı bilgi verebilir misin? Verebilirsin. Bilgisayarına kasıtlı olarak bilmiyor musun yani bunu? Hamas neden yapamamış olsun bunu? Niye kendinizi küçük görüyorsunuz? Yani bir tarafı neden küçük görüyorsunuz? Bu neden biliyor musun? Bu İsrail'le ilgili İsrail istihbaratı ile ilgili yarattığı algı. Yani mesela aksini düşünen nereden biliyorsun? Çünkü neden? O dijital platformdaki diziyi izlemiş. O filmleri izlemiş. Mossad'ı över. Çalışmış. Evet, bu filmlerde nasıl? İsrail mutlaka cezalandırıcı, İsrail her şeyin muktedir, İsrail her şeyin arkasında
bir yöneten bir el. Tamam, İsrail'in çok güçlü lobisi var, parası var ama öyle değil işler. Daha yakın tarihte Evet. Türkiye'de yaşadıklarını gördük. Evet, Mossad'ın. daha geçen sene 2 tane Hamas'a yönelik olarak bilgi toplamak için bir eleman şebekesi kuruyor. 2 farklı Milli İstihbarat Teşkilatı bunları tespit etti, deşifre etti, çökertti. Kamuoyuna da bilgiler sızdırıldı. Yani bir plan, bir iletişim stratejisi olarak. Yani görüyorsun yani. Neden olmasın ya? Evet, ne oldu? İşte bu açığa çıktı. Doğru. Olay budur yani. Bir de hocam Mossad direktörüyle, Mossad'ın yönetim tabakasıyla, İç Netanyahu istihbaratı arasıyla da. Aha. ciddi bir gerginlik Evet. olduğu bilgisine sahibiz. Nasıl Evet. istedi orasını? Bu da çok önemli nedenlerden bir tanesi. Hatadaki, 7 Ekim'in öğrenilememesindeki. Bak, bunu da konuştuk seninle. İsrail istihbaratının bu yargı reformu süreci var. İsrail'de toplum, bürokrasi çok derece politize olmuş, ikiye bölünmüş, kutuplara ayrılmış. Yani taraf tutuyor. Bürokrasi de, güvenlik ve istihbarat bürokrasisinde de bazı yapılar Netanyahu'yu destekliyor, bazı yapılar daha liberal ve Netanyahu'ya karşı. Tamam. Tabii bu işe de yansıyor. İşe de politize oluyor. Yani istihbarat ve güvenlik bürokrasisi asıl amacından uzaklaşarak siyasete bulaşıyor. O zaman işte asıl amacın ne? İsrail'e gelecek saldırıları öğrenmek. Sen ne yapıyorsun? Siyaset yapıyorsun. Siyasette bir taraf oluyorsun. Geçen sene basına sızan bilgilerde Netanyahu'nun aleyhine olduğu iddiasıyla Mossad direktörü, ABD menşeli bazı bilgiler sızdı. Netanyahu Mossad direktörünü çağırıp nedir bu izahat istedi ve uyardı. Bak, yani bu kamuoyuna sızdı. Yani politize olmuş bir yapı işte bu saldırıyı da önceden öğrenemiyor. Şimdi bazı yine bilgiler daha var. Mesela diyorlar ki Mısır istihbaratı bunu 10 gün önceden bildirdi. Bak, tek tek gidelim. Bildirmiş olabilir. Nasıl bildirmiş? Ne kadar mahiyetli? Bu kadar geniş kapsamlı mı bildirmiş? Tamam mı? Hocam özür dilerim, lafınızı Evet. kesiyorum. Üçüncü bir ülke bir şey bildirdiğinde şüpheci yaklaşmak Evet, gerekmez. yani buna istihbaratlı dış kaynak kullanımı denir. Outsourcing denir, tamam mı? Yani şimdi bana birisi bir not verdi diye, bu yabancı bir servisten geliyor. Beni manipüle etmediğinin, arkasında bir niyet olmadığının nereden bileyim? Bunu bilmem lazım. Yerli ve milli kendi haber toplama, istihbarat toplama imkanlarıyla teyit veyahut tekzip etmen lazım. Mısırlılar böyle dedi diye ben ona göre bütün planımı değiştiremem. Demek ki İsrail bunu teyit ve tekzip edemiyor. Demek ki Hamas niyeti konusunda İsrail'i yanıltmış. Gene İsrail medyasına düşen bazı haberlerde Shin Bet'in bu saldırıyı 10 gün öncesinden ya da bir haftaya yakın yani Hamas'ta bir hareketlilik olduğunu tespit ettiğini, tabii bu kadar geniş kapsamlı bir şeyin hareketliliği önceden öğrensin. Ama Hamas'daki haber elemanları demişler ki ya bu bir tatbikat. Zaten böyle tatbikatlar sürekli yapılıyor ya, sınırları gelip. Ya bu tatbikat, yani bu gerçek niyet değil yani. Yani bak, gayet olağan. Hatta kendi ekibine bile böyle söylemiş. Evet. Zaten o da ayrı mesele. Bak, niyeti gizlemek. Hamas'ın askeri kanadı siyasi kanattan bu faaliyeti gizlemiş. Bir güven ilişkisi yok demek. Hem güven ilişkisi yok, hem de zaten bu tür büyük faaliyetleri fazla insan bilmez. Taban da bilmek zorunda değil. Tamam. Yani tabana eğitim veriyorsun. Son gün kala hadi gerçek fiiliyata döküyorsun. Yani bu çok net. Bir başka noktada çatışma görüntülerini izlediğin zaman İsrail ordusunun Hamas militanları karşısında ya da üyeleri karşısında daha aciz durumda olduğunu ve daha amatör gözüklerini görmüyor musun? Net olarak görüyorum. Yani çatışmada profesyonellik seviyesi Hamas'ta daha yüksek. Hele o Hamas mensuplarının silahları tutuşu, Evet. bombalar atışı vesaire gerçekten Yani bu kadar özel kuvvetler bak, gibi yani. çatışma performansına baktığın zaman Hamas'ta hani demek ki askeri olarak bir seviyeye gelmiş. İstihbari olarak niye bir seviyeye gelmiş olmasın? Tabii. Bunu yapan bunu da yapar. Kesinlikle. 2 gün boyunca bir Gazze kadar toprakta alan hakimiyetini kaybettin sen. Bu tarihte hemen hemen İsrail'in yaşadığı en önemli olaylardan bir tanesi. Kesinlikle. Baskın yedin. Olumsuz anlamda. Olumsuz manada, evet. Yani olumsuz manada. Şimdi şunu da söyleyelim, bitirelim. Bak, buradaki mesele, sen Gazze'den 2 gün sonra İsrail'den Hamas'ı içeriye ittin. 150'ye yakın esir verdin. 700'den fazla, bence sayı daha da fazla olabilir, kaybın var, tamam mı? Bir kere o esirler takas konusu olacak. Ne olacak? Hamas'ın hapishanedeki üyeleri, bunlar takas edilecek. Bunlar olacak. Peki ne oldu? Sen o toprakları geri aldın. Tamam. Gazze'yi bombalıyorsun kontrolsüz bir şekilde. Sivillerin ölmesine neden oluyorsun. Ama ne oldu biliyor musun? Karizma gitti. İmaj gitti. İmge gitti. Yenilmez İsrail
her şeyi yöneten İsrail istihbaratı. Böyle bir şey zaten yoktu da. Kalmadı, Ya hiç kalmadı. buna rağmen hala bunun arkasında üst akıl, büyük resim. Ya tamam Büyük abi. resimcilere bayağı taktınız. Büyük resimciler, Fark komplocular. Yani neden olmasın ya? Şimdi mesela diyorlar İsrail vaat edilmiş topraklar Urfa'ya kadar kontrol etmek. Hayal bu. Fanatik. İsrail'in içerisindeki fanatikler buna inanıyor. Ben de evet siyaseti böyle okuyor mu? Siyaseti böyle dizayn ediyor. Bunu yapmak istiyor. Evet. Bu adamlar o kadar büyük çoğunluk değil. Barış yanlısı, iki devletli çözümü kabul eden Yahudiler de var. Herkes Siyonist değil. Ve sayıları hiç az değil. Netanyahu karşıtı bir kitle var. Zaten toplumsal hareketler bu. Yani barış isteyen hareketler var. Peki ben bunu nüfus üzerinden analiz edelim. Şimdi İsrail'in nüfusu 9 milyon. 2 milyon Arap, 7 milyon Yahudi, tamam mı İsrail'de? 6 milyon Amerika Birleşik Devletleri'nde, 2,5 milyon da dünyanın çeşitli yerlerinde 15 milyonluk bir Yahudi nüfusu var. Yaşlı bir nüfus, tamam mı? Bir. Yani bütün refah toplumlarında olduğu gibi 40 bin dolar kişi başına düşen gelir, yani refah toplumu. Peki bir kere refah toplumunda insanlar çatışmadan ve savaştan kaçarlar. 300 bin yedek asker silah altına alınmak isteniyor, 100 bin kaçak olduğu söyleniyor. Yani bak görüyorsun işte. Çok var istemeyen yani. İstemiyor yani. Tabii. Yani herkes vaat edilmiş topraklar hayalinin peşinde değil. Hayal zaten de. Tamam. Peki bunu nasıl gücün var mı? Tamam. Bunu mesela bak nüfus olarak söyleyeyim. Peki zaten ordun sayısı belli. Bir limitin var. Sen bu kadar geniş coğrafyayı hangi orduyla kontrol edeceksin? 15 milyon nüfus. Doğum oranları düşük. Ben baktım 2030'da da aynı seviyede kalacakmış. Nüfus artmıyor ve yaşlanıyor. Bu kadar büyük coğrafyayı hangi orduyla kontrol edeceksin? Hangi bütçeyle kontrol edeceksin? Karşındaki birçok ülke var. Peki mesela Türkiye var. Türkiye'nin ordusu güçlü değil mi? Türkiye'yle düzenli bir savaşa girmeyi İsrail, hele de savaş uzarsa öyle bir şey olmayacak zaten. Mümkün değil zaten. Yani akılla yönetilen insanlar inşallah iktidara gelecekler ki bir normalleştirmesi lazım Orta Doğu'nun. Yani öyle değil o işler. Evet. Sen onu belgeselden izlersen yok o öyle bu böyle. Evet bu vaat edilmiş topraklar hayali. İşte Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedi'nin yapılması, sonra büyük savaşın çıkartılması, Mesih'in gelmesi. Evet buna inanıyor. Yahudi şeriatı bu. Fanatik. Bizde yok mu fanatikler? Fanatikler her yerde var. Ama bunlar şu anda siyasette etkin ama bak bundan sonra şu çatışma ortamı, askeri hareketlilik bittikten sonra Netanyahu bence çok zor iktidarda kalır. Yani bu fanatikler işi hiç iyi değil. İnanılmaz bir dünya kamuoyunda yarattığı negatif algı var. Çocukları öldürüyorsun. Böyle olmaz. Evet. Anladın mı? Bak şu an bile bombalama vardır. Yazık yani. Yazık demeyeyim yani. Bu insanlıktan çıkmış savaş suçu niteliğinde askeri hareketlilikler, operasyonlar kabul edilemez. Bunlar olmayacak. Kesinlikle. Bir de hocam çok konuşulan, merak edilen bir detayı daha sormak isterim size. Şimdi Hamas'ın bu ormanlık alanda Mossad'ın bir kozmik odasına girildiğine dair iddialar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi bir takım görüntüler ben de izledim. Menşeini bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Bir askeri yapı olabilir de istihbarat üssü. Yani bu kadar ormanın içinde gizli bir istihbarat üssüne ne gerek var ki? İstihbarat üsleri böyle gizli yerlerde olmaz ki. Asıl korunaklı yerin içerisinde olması lazım. Yani bir askeri garnizonun içinde olur. Çok özür dilerim hocam. Şöyle bir iddia var. Bu riske girer misin? Ana bir istihbarat yapılanma merkezi değil orası. Böyle biraz daha gizli meselelerin konuşulduğu bir alan ya da gizli meselenin operasyonu yürütüldüğü bir yer olarak değerlendiriliyor. Safe house gibi miymiş? Safe house gibi değerlendirilen bir yer. Bak şimdi eğer güvenlik protokollerine riayet ediyorlarsa herhalde ediyorlardı. Bu kontrespiyonaj mecbur İKK tedbiri alman lazım. Öyle dolapta, bilgisayarda falan kozmik bilgiler olmaz. Yani bu kuraldır oranın basılabileceği. Yani öyle. Ya abi cloud teknolojisi diye bir şey var ya. Flash diskin içinde bilgi mi kaldı artık ya? Amatör değil mi ya? CD'de. Ya CD'de oradan mesela mantıklı geliyor mu? Hard diski. O bilgisayarlar kör bilgisayarlar. Ana merkeze bağlı yani. Aptal mı adam? Bilgisayarın kasasını götürdüğün zaman bilgi de mi? Öyle değil. Peki şöyle bir şey oluyor. Artık cloud var. O da şifreli, kriptolu. Burak hocam hep dersiniz ya işte false flag, yanlış bayrak operasyonu gibi bir şey. Acaba Mossad oraya çok böyle alakalı olmayan, çok böyle işe de yaramayacak bilgileri yerleştirip acaba yanlış yönlendirme yapmaya çalışıyorlar. Ya bu da mesela komplo teorisinden düşün. Bana böyle sorular sorma. Şaka yapıyorum. Ama bak çok konuşuldu mu merak ediyorum. Evet. Neden olabilir? Şimdi ben elimdeki sınırlı bilgiyle bir tane video görüntüyle izliyorum. Askeri bir yer olduğu belli. Tamam bir şey demiyorum. İstihbarat üssü, bütün bilgilerin olduğu yer.
hiç bana mantıklı Mantıklı gelmiyor. Bu gelmiyor. dediğim sebepten dolayı. Yani bu kuraldır ya. Yani bu kuraldır. Yani mesela MIT'in binasında da yani. Şimdi orada bilgiyi saklama protokolleri var. Öyle flash'ta, CD'de öyle şeyler yok. Kağıt çıkaramıyorsun. Kağıt yani basmak, print almak, dolaplarda arşivlerin olduğu. Bunlar 1970'lerde, 80'lerde kalmış. Böyle bir şeyler yok. Yani bak ya bilgiyi saklıyorsun yani. Sen de burada mesela gazetede yani sen mesela dolaba kağıt mı koyuyorsun? Her şey bir bilgiyi depolama sistematiği farklı, dijital. Big data diye bir şey var ya. Doğru. İşte büyük veri diye. Bana gerçekçi gelmiyor. Son olarak hocam, şimdi Mossad'ı bu Aksal Tufan operasyonunda Evet. ciddi bir başarısızlığa uğradığını söylüyoruz. Ciddi bir Faka başarısızlık bastı. yaşadılar, faka bastılar. Ama tırnak içerisinde söylüyorum, bunu çok sık görüyorum. Mossad küçümsenecek bir teşkilatta değil. Asla. Asla küçümsenmez. Güçlü bir örgütlenmesi, Her şeyi yapılanması yöneten var. değil. Bir yenilenme durumu söz konusu olur mu sizce? Olacak. Bunun çok ciddi siyasi hesaplaşması olacak. Mossad yönetiminde de kelle kalmaz yani. Yani kalmadı diyorsun. Yani Teşekkür ederim. üst düzey bay bay. Bay bay diyorsun. Bunun Eklemek hesabı istediğin bir şey var mı verilecek. hocam? Eklemek istediğim gazeteye abone olun. Teşekkür Lütfen ederim. gazeteye abone olun. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Gazze'yi işgal etmesi için ve sağa solu bombalaması için İsrail'in nedene ihtiyacı var. Hamas istihbarata karşı koymayı yani kontrespiyonaj yapmayı da öğrenmiş süreç içerisinde. Tespit ettiğini tabii bu kadar geniş kapsamlı bir şeyi hareketliliği önceden öğrenirsin.